Herkese selamlar. Ben Ötüken. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber cephe hattından cenaze nasıl tahliye edilir bunu inceleyeceğiz. Videoya başlamadan öncesinde bu içeriğin hassas görüntüler içermekte olduğunu belirtmek durumundayım. 18 yaş altı izleyicilerin izlemesine uygun değildir. Hassas içerik 32. saniyeden sonra başlayacaktır. Bir diğer husus. Bu video bizim için hassas değerler taşımaktadır. Lütfen kötü yorumlarınızı kendinize saklayınız. Скільки бачили з тобою. Все 3 дня, блядь. Вывели группу, блядь. 3 дня. Ані скільки у нас маршрут. І це не кілометр не записали, бо там не брало. Даже може більше. О. Burada dini ne olduğu gözetmeksizin kendi dinimiz gereğince Hristiyan olsun, başka bir dine mensup olsun, dinsiz olsun bizim için önemli değil. Biz kendi dinimizin vazifesini yerine getiriyoruz. Надо на тачку? Нет, ты за мной. Birlik ve dayanışmayı görüyorsunuz değil mi? Herkes harap ve bitap düşmüş durumda. Ancak buna rağmen yine selamlaşmalar, konuşmalar devam ediyor. Bunun haricinde bu video normalde 3,5 saat uzunluğunda. Ben bunu kırpa kırpa 10 dakika haline getirdim. Ve bu video ikinci hattan sonrasını kapsamakta. Çünkü sıcak bölgede video çekmeyi çok tercih etmiyorum. Çünkü riskli olabilir, yaralanabilirim, telefonum kaybolabilir, öldürülebilirim, telefonum ele geçirilebilir ve düşman bu görüntüleri kullanarak bizim pozisyonlarımızı vurabilir. Dolayısıyla video ikinci hattı kapsamakta. Zaten gerekli her yerde de sansürler mevcut. За мной. Давай, раз, два, три. Да, да. Морпех заводил, блядь. Он даже, блядь, ну, пошел, наверное. Duydunuz değil mi? Kokmaya başlamış diyor. Halbuki bu arkadaşın hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık olarak 5 ila 6 saat geçiyor. Ancak sıcaktan dolayı, mevsimden dolayı, nemden dolayı birçok çevresel ve fiziksel faktörden dolayı cenaze kokmaya başlıyor. Ve bu herkes için riskli ve tehlikeli bir durum. Çünkü cenazeye temas edilmesi, cenazenin yakınına girilmesi vesaire vesaire her türlü hastalık ortamını doğuruyor. Her türlü enfeksiyon durumunu da doğuruyor. Dolayısıyla biz maksimum düzeyde hassasiyetle cenazeye yaklaşıp onu eve ulaştırmaya çalışıyoruz. Стрелять, блядь, убирать это, все там пакетик порвал. Başka değinmek istediğim konu. Şu durumu görüyorsunuz değil mi? Yani bir matrasa bağlanmışsınız. Üzerinizde torba var ve el arabasındasınız. Ve sizi bu şekilde arkadaşlarınız kurtarmaya çalışıyor. Velhasıl bu uyarıyı 3-5 video izleyip buraya gelmek isteyen arkadaşlar için yapacağım. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili küçüklerim ve büyüklerim. Savaş sizin Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, TikTok'ta gördüğünüz gibi bir şey değil. Savaşın gerçek yüzü budur. Öldüğünüz zaman, hayatınızı kaybettiğiniz zaman iki ihtimal var. Cenazenize ulaşılması kolaysa bütün birlik, bütün silah arkadaşlarınız seferber olur ve cenazenizi kurtarmaya çalışır. Ancak müsait ahval ve şerait oluşturulamazsa cenazeniz cephede kalır ve bir ateşkes ilan edilene kadar da orada çürürsünüz. Dolayısıyla internette izlemiş olduğunuz videolara, editlere, kurgulara vesaire inanıp savaş sempatizanlığı yapmayın. Savaş iyi bir şey değil. Savaş kimsenin istediği bir şey değil. Şayet siyah bir torbaya koyulup el arabasıyla çekilmek istiyorsanız buyurun gelin. Ama dediğim gibi gördüğünüz videolara kanmayın dostlar. Çünkü sizin o izlediğiniz videolar 1 dakika 2 dakikalık videolar, tamam mı? Ancak o 1-2 dakikalık videonun arkasında çok büyük bir organizasyon var. Çok büyük bir arka plan var. Yani 1 dakikalık videoyla bu işlerin böyle kolay olduğunu sakın zannetmeyin. Dediğim gibi benim şu anda bu kayda almış olduğum video bile 3,5 saat. Ancak ben bunu kırpa kırpa 10 dakikaya getirdim. Yalnızca benim için önemli olan anları koydum oraya. Devam edelim. Gel, gel, gel. Ağır mı? Al. Надо одягнути, бо реп не повний. İpe mi bağlandı?
Burada el arabasında bir problem meydana geliyor. O altta demir var görüyorsunuz şurada. Bu demir tekere sürtüyor. Tekere sürttüğü için de arabayı çekmek imkansız hale geliyor. Buraya sürtüyor. Şuna sürtüyor. Sıkıştırıyor. Duyduysanız orada bir fan sesi meydana geliyor. O fan sesini de biz genelde drone'la falan iliştiriyoruz. Bu tür sesleri daha doğrusu. Orada da komutan bize uyarı yapıyor. Sakin ol Jammer Jammer diye. Yani rap Ukraynacısı. Надо снимать. Это командир, это. Bir, iki, üç. Вы ее вверх подними. Короче, вверх, чем вниз. Веревка, если когда Bir, iki, üç. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bir birlik ve dayanışma var demiştim. Onun haricinde bir takım ruhu da var. Yani ben orada mesela Maga'yla beraberim. Maga'yla bana kimse karışmıyor. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Ukraynalılar kendi işini yapıyor. O gelip bana demiyor ki ya sen şunu şöyle yap, sen bunu böyle yap. Ya da ben gidip ona aynı şekilde telkinlerde bulunmuyorum. Herkes işi, görevi neyse onu yapıyor. Az ileri çek dayı sana doğru. Sana doğru çek. Açayım mı? Sana zahmet ya. Oradan geçersek Bak, herkesin yanında böyle bir silah arkadaşı olması lazım. Niye diyorum bunu? Bak adam direkt nasıl geliyor? Açayım mı? sana zahmet ya. Şu gelişe bak. Oradan geçersek kötü olur çünkü. Давай, давай. Вытяните его, блядь, Блядь. Опять трек. Bir, iki, üç. İleri, ileri. İleri. Bırak. Я говорю, hatırla. Motivasyon veriyor burada da. Diyor ki yani o ilk temel eğitimini aldığın zamanları hatırla. Yani işte eğitimde bu tür şeyler yapıyoruz işte yaralı taşıma, yaralı evakuasyonu vesaire. Onları hatırla diyor. Ki zaten ikimiz de bunu defalarca yapmış birisi olarak o an o eğitimi hiç düşünmeye bile gerek yok. Düşündüğümüz tek bir şey var. Onu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Hacı meydan. İkiye geç. Sağından sen, soldan ölçük gibi. Önündeki arkaya bak. Doğru devam et. Şurada, şurada. Tut şöyle da. Bu. Ne? Buna koydum sen balası. Ya oğlum başla. Bunun işimiz var sana söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Adam evine dönsün. Adam evine dönsün. Şimdi orada Maga bununla işimiz var derken yaptığımız işten bahsediyor. Cenazeden bahsetmiyor. Çünkü zorlayıcı bir de yaz mevsimi, sıcak var vesaire. Harbiden de uğraştırıyor bizi yani. Yani orada cenazeyle alakalı söylediği bir şey yok. Onun haricinde de demiştim birazdan göreceğiz diye. Buradaki tek motivasyonumuz bu. Adam evine dönsün. Ölü de olsa, yaralı da olsa, ne olursa olsun orada kimin yanına gittiysek kurtarmaya o kişinin eve dönmesi bizim için ana motivasyondur. Sana vur mu şu an? Yok. Şu an biraz rahatladım. Aynen. Ortadan gitsek daha rahat. Yani. Hadi gidelim ya, hadi gidelim. Şeyler var. Dayı tüfeği bağla istersen üzerine. Dur bakalım maska işi var mı?
Böyle espriler zaten bu anlarda normal. Niye? Çünkü zaten yaptığın iş bir kere motivasyonunu kırıyor. Tamam mı? Yani orada bir arkadaş hayatını kaybetmiş. Onu geri götürmeye çalışıyorsun. Ne yapalım? Hepimiz böyle suratımızı asıp birbirimize mi bağıralım? Hayır. Ne olacak? Atmosferi yumuşatacak. Bizi daha da motive edecek. Bu şekilde şakalaşmalar, diyaloglar çok önemli. Zaten ilerleyen dakikalarda da kafamızı nasıl dağıtıyoruz? Bununla alakalı da sahneler var. Hayır, cenazenin üzerine. Давай, так. Burada da Ukraynalı kahramanlarımız geliyor. El arabasını tamir etmişler. Bundan sonraki yolumuza el arabasıyla daha kolay bir şekilde devam edeceğiz. Ha? Değil mi? Yanına. Hayır, sana bak. Gördün mü? Yok, kaskı çıkaracağım ya. Kaskı çıkaracağım. Ver bana kaskı. Ya buraya koyacaksın, buraya koy. Asacağım üzerine ya. Gel değişik. Rahatla biraz. Siktiğimin ZSO'sunda bir tane maşın yok mu amına koyayım? Tabi burada da yani o anın stresi, baskısıyla, heyecanıyla da ufak tefek serzenişler oluyor. Araç niye yok? Araç çünkü kısıtlı arkadaşlar. Yani bir araç gönderiyorsunuz evakuasyona ya da işte tahliye ya da görev değişimi için bir araç gönderiyorsunuz. O araç patlıyor, o aracı vuruyorlar. Yani biz her ne kadar Rus araçlarını vuruyorsak Ruslar da bizim araçlarımızı vuruyor. Ki burası da zaten aracın girmesinin riskli olduğu bir bölge. İkinci hat olsa da yine FPV mesafesinde olan bir yer. Bundan dolayı da araç göndermiyorlar. Tabiri caizse hamallık yapmak gerekiyor. Yani insan gücü kullanarak cenazeyi tahliye etmek gerekiyor. Gel geç ona. Ben geçeyim ona gel. А якої ви точки, подивись? Bir diğer husus, videodan bağımsız olarak şu ana kadar bir diğer Ukraynalı ekipte pompalı av tüfeği gördüm. Bir de bizde var. Her timde yivsiz av tüfeği, şarjörlü, şarjörsüz bulunuyor arkadaşlar. Niye? Çünkü FPV dronlara karşı, diğer türlü dronlara karşı, yani ufak dronlardan bahsediyorum, büyükler için geçerli değil. En etkili silah budur. Yivsiz av tüfeği. İçine koyuyorsunuz bir tane kuş fişeği ya da kurt mermisi, buckshot dediğimiz. Koyuyorsunuz içine, atıyorsunuz şarjör bitene kadar. Düştü, düşmedi. Bir dahakine bu şekilde bizi kurtarıyorlar. Dayı adam hafif de yol yoruyor. Okey mi? Okey dayı, okey. Sürtüyor ama yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Videonun başında söylediklerimi hatırlayın. Savaş bu. Savaşın gerçek yüzü bu. Bu hale gelmek istemiyorsanız savaş sempatizanlığını bırakın. Barış yanlısı olmaya bakın. Давай его выше, выше, стоп, выше. Dur. Туда! Ну всю хуйню надо связать здесь, да. Yine az önce dediğim gibi kimse kimsenin işine karışmıyor. Herkes kendi işinin gereğini yapıyor. Ukraynalı komutan geldi. Ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Ne için? Cenazeyi katlamak için. Onu daha stabil hale getirmek için. Да, на вот и карабин. Aha. Окей. Окей, а ну сейчас давай. İyi misin dayı? Yorulunca söyle değişik. Давай. Если голову, то голову. Его можно заводить до головы. Завязать эту Rotanın toplam uzunluğunu söylemeyeceğim ama her böyle 1,5-2 kilometrede bir değişimli olarak taşıyoruz. поворот 2 штуки, ты пиляешь и сам. Я там зарыбленный ставок.
Burada bir mola verdik. İşte sigaradır, ihtiyaçları vesaire onları bir giderelim diye. Çünkü artık ilerledikçe daha da güvenli hale geliyor cephe şartları. Çünkü ne kadar ilerlerseniz, ne kadar cepheden uzaklaşırsanız FPV dronlar ya da Mavic dronlar tarafından tespit edilme şansınız daha da azalıyor. Чтоб ты понимал. Обгорожен, блядь. Малька запустила, его никто там не ловит. Возьмал малек. Ебать. Да, я возьму. Ne diyeyim, Allah rahmet etsin. Abi. Где там церковь? Я знаю одно тут озеро. Ну церковь где? Annesinden iyi Ha, bu yerler ateşi var. yok. Magayı duyuyorsunuz değil mi? Yani o, halen daha kaç kilometre yürümüşüz, kaç saat olmuş. Hala aynı motivasyon. Adam evine dönecek, annesinden hayır duası alacağız, şöyle böyle. Bizi belki hiç bilmeyecek ama bilmediği bir kişiye dua ederken o dua bize dokunacak. Bizim de motivasyonumuz bu. В Агнетецким храм, я понял. Hiç sıkıntı yok. Tükendiğim yerde veririm sana. Вот там ебать вода, ебать нашли золото. такие. Kollar tutmuyor da sıkıntı orada zaten. Samsun, Atakum. Atakum aynı Kadıköy dayı. Full sahil, deniz. Tamam mı? Kum, kumun üstünde yol. Yolun arkasında full barlar, kafeler. Dali. Gördünüz değil mi? Yani şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, en bitkin, en yorgun, en çökmüş halinizde bile bu tür ufak sohbetler, muhabbetler etmek grup içerisindeki dayanışmayı ve motivasyonu artırıyor. Dolayısıyla bu tür anlar önemli. Tabii çatışma esnasında bunları yapmanız mümkün değil. Bu tür lojistik görevleri yerine getirirken, tahliye görevlerini yerine getirirken mümkün. En korktuğum şey şu bombaların götümde patlaması ama. Çok Çünkü benim kemerimde arkada 2 tane el bombası kılıfı var. Sürekli böyle oturup kalkıyorum. Hep aklım onda kalıyor. Yani ulan pin bir yere takılsa şöyle olsa falan filan. Biliyorum o bir yere takılmayla çıkacak bir şey değil ama insanı yine de götünde 2 tane bomba taşımak tedirgin ediyor. çok zor dayı ya. Çekip taşımak. Dayı ormanın içinden nasıl gider aman abi? Просто что сейчас мы спустимся, а потом мы Amına koyayım. Boşu boşuna. Özlerini sikleri. Bu saatte burada hiçbir şey yok amına koyayım. Savaşta sonuçları ne? Devam edecek miyiz? Akademiye gitmek istiyorum. Akademiye. Amına koyayım. Başka ülkede devam edelim. Burada mı kalacağız? Geç kalabiliriz. Ben sana söyleyeyim mi? O yüzden diyorum. Karım da burada. Akademi. Gidebiliyor muyuz? Pasaport alınca her kapı açık dayı. Subay mı olacağız ama? Sağlık subayı olurum da. Önce üniversiteye gitmem lazım burada. Ha, ne yok mu? Ben de asubay olurum. Sen yani iki atış yap. Şey için ya. Sağlıkçı olmak için okula gitmem lazım. Sağlık subayı olmak için. Normal subay. Normal subay olur. Не вы, она сюда. Biz akademiye gidiyorsun da işte bizdeki harp okulu gibi. Ha, geç tamam tamam. Şey bunlar akademisi ama. Bizim onları bilmiyoruz ki. Хотя бы один, блядь. Olur bir şekilde. Lejyon içinde mi ilerleyelim diyorsun? Yoksa? Savaştan sonra zaten artık ne olacağı belli olmaz ama. Şimdi videodan bağımsız ama konuşulan konuyla alakalı olarak bununla ilgili araştırmalar yaptım sonrasında. Ukrayna'daki yabancı askerlerin askeri akademiye gitmeleri için bazı kriterler var. İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Tabii Ukraynaca biliyorsanız sizin için bir artı. Bu şekilde akademiye gidip subay olabiliyorsunuz. 1 yıllık bir eğitim sonucunda. Tam olarak eğitim programı nedir? Tam süresi ne kadar onu da bilmiyorum. Ancak böyle bir imkan yabancılar için sunulmuş durumda. Bir diğer husus, sağlıkçı olabilmek için de akademiye vesaire gitmenize gerek yok. ZSU yani Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kendi medikal okulları var. Sizi tabip subaylar alıyorlar. 45 günlük bir eğitim programına sokuyorlar ve siz bu eğitim programı sonunda sıhhiye oluyorsunuz. CMC seviyesinde yani Combat Medic Houseman seviyesinde sağlıkçı oluyorsunuz. Akabinde sizin askeri kitabınıza, defterinize işleniyor ve bu statüde, bu başlıkla görevinize devam ediyorsunuz. Bu kurs içerisinde size A'dan Z'ye her şey öğretiliyor. Marş algoritmasını zaten geçtim. Entübasyondan damar yolu açmaya, bütün ince ayrıntılarıyla 45 günlük pakette her şey hızlandırılmış ve yoğunlaştırılmış bir şekilde size öğretiliyor. Alıyorum. Да, плюс. Evet. Hiçbir şey yok. Kalkıyor da tuttu.
Bak görüyor musun? Sürekli böyle birbirini ufak ufak motive etme çabası var. İşte dur bir dayı, bir dinlen, bir suyunu iç, bir soluklan vesaire. Yılma. Çünkü yılarsan bitti. Orada bir kişi yıkıldı mı bitti. Çünkü oradaki herkes o bir kişiyle uğraşacak sonrasında. Bir kişinin yıkılması da diğerlerinin yıkılmasına domino etkisi gibi vesile oluyor maalesef. Burada da işte bizim mevzileri görmeye başlıyoruz artık, trençleri. Orada da bir medeniyet esprisi yapılıyor. İyi misin? Geldim. Bu video bu kadardı. Peki sonrasında neler oldu? Bunlardan da biraz bahsedelim. Çünkü daha da ilerledikçe, biz ormanı geçtikçe asıl mevziler, pozisyonlar ortaya çıkıyor. Bundan dolayı o kısımları da yayınlamadım. Sonrasında artık Maga ile ikimiz de harap ve bitap düşüyoruz. Ve artık ikimiz tek başımıza aracı taşıyamaz hale geliyoruz. Dolayısıyla aracın bir kolundan ben, bir kolundan Maga tutuyor ve o şekilde kollarımızı değişe değişe tahliye noktasına doğru ilerliyoruz. Tabii tahliye noktasına tam olarak varmamız 4 saat, 4,5 saat kadar sürdü. Dediğim gibi video 3,5 saatti ancak tahliye noktasına ulaşmamız 4,5 saati buldu. Tahliye noktasına vardık. Herkes el sıkıştı. Vedalaştık ve pozisyonlarımıza geri yürümeye başladık. Ancak Maga'yla o kadar yorulmuştuk ki bizim eski pozisyonumuza gittik. Kimse yok, orayı tahliye etmiştik ve biraz tehlikeli bir bölge çünkü konumu açığa çıkmıştı ve sürekli olarak vurulma riski vardı. Biz bunu sikimize takmayarak ilerledik. Pozisyona girdik. Kıyafetlerimizi çıkardık ve uyuduk. Anında kafamızı koyar koymaz uyuduk. Ve bizim burada düşündüğümüz şey sürekli dediğim gibi o kişinin, ailesinin bize edeceği dua. Bu durumu Maga daha iyi bir şekilde özetlemiş aslında. Hemen bakalım. Bu fotoğrafı ben çekmiştim. Orada ben nikotin atarken ağzıma bunu yakalamıştım ve gerçekten çok güzel bir şekilde özetlemiş. Yani bunu neden yapar bir insan? Bir yabancı ülke için, bilmediği bir ülke için bunu neden yapar bir insan? Burada yazıyor. Üstünde 30 kilo teçhizat ile 80 kilo ölü bir adamın bedenini 35 derece sıcağın altında 15 kilometre piyade şekilde taşırken ben burada ne yapıyorum? Dön evine ve sıcak yatağında yat diyorsun kendine. Ama bazı görevler vardır ki bu görevler kutsaldır. Bu görevleri yarın aynı duruma düşersem benim için de belki başkaları bunu yapar düşüncesiyle kabul edersin. Tam bu motivasyonla cephenin 10 kilometre içerisinden bir savaşçının cansız bedenini çıkartmaya piyade şekilde gönüllü gibi. Savaşçının bedenini taşırken sürekli kendime bu adamın annesi, bu adamın mezarı başına her gittiğinde 2000 kilometre uzaktan benim ülkeme yardım etmek için gelmiş olan bir Türk askeri benim oğlumun bedenini o cehennemin içinden çıkardı diyecek ve bize teşekkür edecek diye düşündüm. Bu düşünce ki değil 15 kilometre bana İstanbul'a kadar yürümeye devam etme inancı veriyordu. Bazı fotoğraflardaki bakışların derinliğini anlamak için fotoğrafın hikayesini bilmek gerekir. Bu fotoğrafın hikayesi de budur arkadaşlar. Motivasyon, azim, kararlılık, dostluk ve her zaman için ilerleme mücadelesi. Çünkü biz ilerleyemezsek, bizim önümüze çıkan engellerden geçemezsek her zaman olduğumuz yerde sayıklar dururuz. Olduğunuz yerde durmamak için, olduğunuz yerde sayıklamamak için hayat içerisinde her zaman savaşmamız gerekiyor. Çünkü hayat bu dostlar. Sürekli savaşmamız lazım. Ve son olarak görevden bir gün sonrasında görevi beraber tamamladığımız komutan bizim pozisyonumuza, yer altına geldi ve benim için bunu yazdı defterime. Halen daha defterimdedir. Benim için çoğu madalyadan, çoğu başarı sertifikasından daha önemli bir anlam taşıyor. Yani madalya dediğiniz sadece böyle göğsünüze astığınız bir metal parçası aslında. Çok da bir önemi yok. Ancak bu tür anılar, bu tür kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik içeren anılar her şeyden daha kutsaldır. Ben Ötüken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Слава Україні! Хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.
Слава Україні! Слава героям!